İtalya, Roma İmparatorluğu'nun yıkılışından birkaç yüzyıl sonra birden çok devlete dönüştü. Aslında hepsi tek bir milletti. Ama her soylu kişi kendi prensliğini kurunca bu şekilde parçalanmış bir millet oldular. Ta ki 19. yüzyıla kadar. Bu zamanda meydana gelen bazı olaylar İtalyanların siyasi birliğini yeniden kurarak tek bir ülke olmalarını sağladı. Peki bu nasıl oldu? Gelin videonun devamında hep beraber öğrenelim. Fransız İhtilali videomuzda da demiştik. Bu devrim hareketi milliyetçilik denen bir kavram ortaya çıkarmış ve ulus devletlerin kurulmasına sebep olmuştu. Ulus devletlerin kurulması da doğal olarak imparatorlukların dağılması anlamına geliyordu. Ama durun bir saniye. Sadece dağılma mı yaşanmıştı? Elbette hayır. Bu ulus devletlerin kurulması sayesinde aynı zamanda parçalanmış olan devletler de birleşmiş oldu. Bu devletlerden biri İtalya, diğeri ise Almanya'ydı. İlerleyen zamanlarda Almanların birleşmesiyle ilgili de bir video yapacağız. Ama bu videonun konusu İtalyanların birleşmesi. 13. yüzyılda Anadolu'nun durumunu gözümüzün önüne getirin. Osmanoğulları, Germiyanoğulları, Candaroğulları, Karamanoğulları gibi pek çok beylik var. Hepsi de Türk ama parça parçalar. İşte İtalyanların durumu da bundan farklı değil o zamanlar. Sicilya Teyn Krallığı, Papalık, Toskana Büyükdukalığı, Sardinya Krallığı gibi ayrı ayrı bir sürü devlet var. Her biri ayrı yöneticiler tarafından yönetiliyor. Ama aslında hepsi İtalyalı. Halklar birbirleriyle anlaşabilmek için aynı dili kullanıyor. Bu durum milliyetçilik akımının doğması ve ulus devletlerin kurulmasına kadar devam etti. Ancak daha sonra İtalyanların tek bir devlet çatısı altında yaşamaları gerektiği şeklinde düşünceler belirdi. Bir önceki videomuz olan Devlet Nedir videosunda Machiavelli'nin İtalyan olduğunu özellikle vurguladığımızı fark etmişsinizdir. Ne diyorduk orada? İtalyan olan Machiavelli, parçalanmış olan prenslikleri bir arada tutarak bir devlet oluşturmayı amaçlar. İşte eskiden beri vardır bu çaba, ancak gerçekleşmesi milliyetçilik akımıyla beraber olmuştur. Siyasi olarak böyle bir arka planı var işte birleşmenin. Peki durup dururken milliyetçilik akımı çıktı, hadi birleşelim mi dediler? Tabii ki hayır. Burada birliğin sağlanmasında öne çıkan bir devlet vardı. Siyasi birlik o devletin etrafında toplandı. Aynı Anadolu'daki siyasi birliğin Osmanlılar etrafında toplanması gibi. İtalya örneğinde de bu görev Sardinya Piemonte Krallığı'nındı. Bu birleşmenin yaşanması için dışarıdan müdahale şarttı. Müdahale ise Fransa İmparatoru 3. Napolyon'dan gelecekti. Fransız İhtilalinden sonra Napolyon Bonaparte'ın yönetimiyle Fransa'nın etki alanı oldukça genişlemişti. İtalyan krallıkları da Fransa'nın etkisi altındaydı. 3. Napolyon tam olarak birleşik bir İtalya devleti olmasa da en azından dağınık olan krallıkları konfederasyon şeklinde bir araya getirmek istedi. Peki bölgede yeni bir güçlü devlet çıkacağını bildiği halde neden böyle bir şey istiyordu? Aslında amacı çeşitli manipülasyonlarla bu devleti kendine bağlı tutmak ama Papa'nın korunmasında onlara yıkarak bu büyük sorumluluktan kurtulmaktı. Piemonteli Camillo Benso veya Cavour Conti isimli bir İtalyan soylusu, İtalyanların siyasi birliğini sağlayacağına ant içmişti. 3. Napolyon bu adamla anlaşarak İtalyan siyasi birliğinin kurulmasına yardım etti. Öncelikle Avusturya ile çıkacak bir savaşa ihtiyaç vardı. 3. Napolyon başlarda bunun kolay olacağını düşünerek Birleşik İtalya vaatleriyle halkta bir beklenti oluşturdu. Ancak 1857'de tırmanan siyasi gerilimin ardından böyle bir savaşın gerçekleşmesiyle bütün Avrupa'nın savaşa dahil olacağını anladı. Bu sebeple bu fikri rafa kaldırdı. İtalyanlara birleşme vaat edip şimdi yarı yolda bırakıyordu 3. Napolyon. Bunun üzerine Felix Orsini adındaki İtalyan, Fransız imparatorunun arabasına 3 bomba attı. Mucize eseri imparatora bir şey olmadı. Aslında daha önce bir İtalyan daha suikast girişiminde bulunmuştu. İşte o zaman farkına vardı ki eğer birleşmeyi sağlamak için adım atmazsa bu girişimlerin devamı gelecekti. Bu yüzden ikinci bir vatan gibi sevdiğim dediği İtalya için harekete geçti. Orsini'yi idam ettirmeden önce son sözlerini mektup olarak yazmasına izin verdi. Daha sonra milli ruh kokan bu mektupları Cavour'a yolladı ve Torino gazetelerinde yayınlanmasını sağladı. Bundan 2 ay sonra 3. Napolyon gizlice Cavour'a haber yollayarak onu Plombiers kasabasındaki kaplıcalara beraber tatil yapmaya davet etti. Aslında bu bir tatil değil, diplomatik bir görüşme olacaktı. Burada bir araya gelen ikili İtalya'nın kurulması için izleyecekleri bir yol haritası oluşturdular. İlk hedef Avusturya ile bir savaşa girilmesiydi. Ancak savaşı önce Avusturya'nın başlatılması sağlanacaktı. İkili ayrıldıktan sonraki bir yıl boyunca 3. Napolyon diplomatik sahada çokça uğraş verdi.
1859 yılına gelindiğinde Piemonte ve Avusturya arasındaki gerilim iyice tırmanmıştı. Bir konferans yapılarak İtalya sorununun ele alınması konuşulduğu sırada Avusturya Kuzey İtalya'ya büyük birlikler sevk etti ve 23 Nisan 1859'da Piemonte'ye ağır bir ultimatom verdi. Fransa müttefikinin yanında yer alacağını bildirdi ve artık dönülmez bir yola girildi. 29 Nisan'da fiilen başlayan savaşı 24 Haziran'daki Solferino zaferi bitirecekti. Zaferin ardından imzalanan anlaşmayla beraber Avusturya Lombardiya'yı Fransa'ya veriyor, Fransa da Piemonte'ye teslim ediyordu. Bu büyük zaferin ardından 1859 Ağustos'unda Toskana halkı kendini Piemonte'ye kattığını ilan etti. Arkasından Modena ve Parma ile Papalık Devleti'ne bağlı Romagna ve Bologna şehirleri de halk oylaması ile Piemonte'ye katıldılar. Sonrasında Sicilyeteyn Krallığındaki isyanların ardından burası da Piemonte'ye katıldı. 1866 senesinde Prusya Avusturya'ya savaş açıp bu devleti yendi. İtalya bu savaşta hiçbir varlık göstermediği halde Prusya'nın yanını tuttuğundan Venedik ve civarını topraklarına katmayı başardı. 20 Eylül 1870 tarihinde Roma'yı işgal eden İtalyanlar, başkentlerini de buraya taşıyarak bütün bir İtalya devletini kurmuş oldular. İşte İtalya siyasi birliğini böyle sağlamıştı. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı ve bizlere destek olmak için videoyu beğenmeyi unutmayın.